Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle efsane güzel bir çanta yapacağız. Bu çantaya bayıldım. Özel istek üzerine hazırladığım bir çantaydı. Hazır sizlerle onu çalışırken videosunu da paylaşmak istedim. O kadar çok sevdim ki, o kadar çok beğendim ki inanamazsınız. Bir çanta hem bu kadar kullanışlı, boyutuyla, büyüklüğüyle hem bu kadar güzel hem de nasıl bu kadar kolay ve çabuk ilerler derseniz işte o çanta bu. Sadece ben 320 gram kullandım ama garanti olması açısından 350 gram kağıt ip ihtiyacınız olan tek şey ve bir tane de mıknatıslı çıt çıtımız. Şöyle bir kurdele vardı bana atılan görselde, aynı şekilde ben de kurdeleyi koydum. Çok da güzel oldu. Gerçekten çantaya çok şirin, çok tarz bir hava kattı diyebiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Saplarımız, çıt çıtlarımız ve astarımız. Gerçekten yine son derece güzel bir astar çalışması oldu. Astar linkini yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Astar linkine ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın, ben antik çıt çıt kullanmayı tercih ediyorum. Bu tarz tamamı hasır olan çantalarda. Arkası da burası. Büyüklüğünü hemen ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Bu arada bu çantayı kullanırken kese kağıdı rengi bir kağıt ip kullandım ve aynı zamanda da 4 milimetrelik tığla ördüm. Çünkü kullandığım ipim oldukça kalındı. Kalın bir ipti. O yüzden ben de bu çantada 4 milimetrelik tığ tercih ettim diyorum ve hemen ölçülerini veriyorum. Önce uzunluğuyla başlayalım. Şu sık iğne kısmı, onu saymıyorum. Hemen altındaki ilk sık iğneden başlıyorum. Bakın toplamda şöyle 37 santimlik bir boyumuz var. Ön parçayı veriyorum öncelikle. 32 santimde enimiz var. Şöyle tamamını verecek olursam çantamızın eni toplamda 39 santim diyebiliriz. Şöyle trabzandan oluşan yan parçalarımız var. Bu yan parçalarımızın uzunluğu da tabii şu anda biliyorsunuz değişiyor birleştirdikten sonra, ortalama 7 santim diyebiliriz. Bunlar için de 6 santim 7 santim civarında. Parçaların boyutları biliyorsunuz örerken bir tık daha değişiyor. Yani birleştirdikten sonra hesaplamalar ufak tefek video içindeki ölçülerle böyle birer santimlik farklar oluşabilir. Ama dediğim gibi ölçülerimiz bu şekilde. Sap uzunluğumuzu da hemen vereyim. Sap uzunluğum 60 santim. 60 santimlik bir sap taktım. Sapın yapılışını, çantanın tüm detaylarını, her şeyini videonun içinde bulabileceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu çantayı benimle örersiniz diyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen hatırlatmamı yapıp videoya geçmek istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz videolarımızın daha çok kişiyle buluşabilmesi için bunlar çok önemli bizim için. Şimdi dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen hızlıca bu çantamızı örmeye başlayalım. Şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Çantamızı şöyle çok yorum geliyor. Ben kağıt ip öremiyorum. Rafael örebilir miyim? Örebilirsiniz. Makrome örebilir miyim? Örebilirsiniz. Hepsini istediğiniz gibi örebilirsiniz. Her iple yapabilirsiniz bu çantayı. Uygundur. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle parçamızın bir tanesini ben ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Dikdörtgen bir parça elde ediyoruz. Hemen ölçülerine de bakacak olursak şöyle, şu sık iğneyi sonradan dolaştığımız için onu saymıyorum. Evet, 36 santim boyumuz var. Enimiz ne kadar? Hemen ona bakalım. Evet, 32,5 santimde enimiz var. Bu çantamız böyle biraz ince uzun, heybe gibi bir çanta. Şimdi santim olarak verdim. Göz sayısını da vererekten başlıyorum. Şöyle klasik çile halinde satılan kağıt iplerimden var. Kese kağıdı renginde ve 4 milimetrelik tığ kullanıyorum. Ben burada hem ipim kalın olduğu için hem de örmek istediğim çantanın daha salaş bir şekilde durmasını istediğim için 4 milimetrelik tığ
tercih ettim. Eğer sizin eliniz zaten gevşekse o zaman siz normal 3,5 milimetre ile de örebilirsiniz. Dediğim gibi biliyorsunuz benim elim birazcık sıkı. O yüzden 4 milimetre ile ördüğümde bakın istediğim o formu yakalamış oldum. Hemen dilerseniz başlayalım. Şimdi 64 artı bir zincirle başlayacağız. Bakın şöyle hemen tuttum her zamanki gibi. Parmağımla stopladım. Bir tane çıkarttım, bırakmıyorum. Bir tane daha çıkartıyorum ve bunu bıraktığımda bakın bir tane zincirim olmuş oluyor ve böyle başında da düğüm olmuyor. Düğümsüz bir zincir elde etmiş oluyorum. Şimdi burada çok gevşek yapmamamız gerekiyor. Yani böyle ne çok sıkı ne de çok gevşek. İlmeklerimizin tepesi ne kadarsa, yani sık iğneleri yaptığımızda tepelerimizin genişliği ne kadarsa burada zincirlerimizin de aynı şekilde olması lazım. Eğer gevşek yaparsak çantamızın ağız kısmında bir yayılma meydana gelecektir. Yani başladığımız kısımda marullaşma, bir genişlik olacaktır. Sonradan giderek daralan bir forma ulaşacaktır. O yüzden çok gevşek başlamıyoruz. Şimdi 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dilerseniz hemen 64 tane çekip geliyorum. Evet, 64 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de yükseklik için çekiyorum. 65 tane oldu. Zincir sayımı neye göre hesaplayacağım? Şimdi 3'ün katı artı 1 şeklinde kuruyoruz zincirimizi. Yani siz daha kısa yapmak isterseniz 3-3 bu zincir sayısını azaltabilirsiniz. Ya da daha fazla istiyorsanız 3-3 arttırabilirsiniz. Yani 3'ün katı artı 1 şeklinde koyuyoruz zincirimizi. Şimdi hiç arka lopla uğraşmayacağım. Çünkü daha sonra sık iğne ile bu çantayı birleştireceğim için parçaları direkt doğrudan bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1 2 kaç tane olacak? 64 tane olacak. 3 4 5 6 7. Şimdi size bir tavsiyede bulunayım. Eğer ki böyle zincir sayılarınız el farkından dolayı ayarlayamıyorsanız bu tarz durumlarda şunu yapabilirsiniz. Mesela başa dönüp tekrar zincir çekmektense zincirinizi biraz fazla çekip istediğiniz noktaya geldiğinizde orada bırakabilirsiniz. Diyelim ki siz benim gibi işte 64 artı 1 ile başladınız ama ördünüz. Diyelim ki şu son 3 zincire geldiğinizde siz istediğiniz boya ulaştınız. Ne yaparsınız? Buradaki son 3 zinciri bırakın. Bunu daha sonra sökebilirsiniz baştan. Zaten düğüm yapmadığımız için rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki 6 tane de kaldı. 6 taneyi bırakabilirsiniz. Hani fazladan çekmenin zararı yok. İstediğiniz noktada bırakabiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. 63 ve 64. Evet. 64 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüm. Her bir sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Bakın hiçbir farklılık yok. Bu işlemi 4 sıra yapacağız. Şimdi bakın ikinci sırasını yapıyoruz. Aynı şekilde git gel dolaşacağız. Sıra sonuna gittiğimizde bir zincir çekip dönüyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın 4 sıra 1 2 3 4 sıra bu şekilde sık iğnemiz var kenarda. Şimdi 4 sırayı tamamlayıp hemen geliyorum ve sonrasında artık örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Gerçekten bu çantayı yapmak çok keyifli. Çünkü böyle birazcık sık iğne yapıyoruz. Bu arada kenarda 4 tane yapıyoruz. Sonrasında
Şöyle ortalarda üçer tane. Bu şekilde de ne olmuş oluyor? Örnek bakın, bir tanesi aşağıya doğru, bir tanesi yukarı doğru. Aşağıya doğru, yukarı doğru. Bunun sebebi de tek sayıda araları üçlü yapıyor olmamız. Yani örnek bir seferde tersinden, bir seferde yüzünden denk gelmiş oluyor bu şekilde. Bunlar dörtlü, aralar üçlü. Bakın sona geldiğimizde, yani burası başlangıcı zaten. 4 taneyle başlayıp 4 taneyle bitiriyoruz. Ve arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örnek yerleştirimi yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, bu aralar üçlü. Hemen şuradaki 4'ü bitirip örnek kurulumuna geçiyorum. Ve bu zevkli örneğimizi birlikte yapmaya başlıyoruz. Evet, bakın 4 sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burada artık zincir çekmiyorum. Bakın şu şekilde ipimi uzatıyorum ve dönüyorum. Buradaki, bakın hiçbir şekilde dolamadım bu haldeyken. İlk sık iğne tepesinden giriyorum ve bu şekilde bakın ikisini de aynı hizaya getirip içinden geçiriyorum ve bir zincirle bunu sıkıştırıyorum. Sonrasında tekrar uzatıyorum. Bakın şu zincirin burası değil, şu arkasındaki şu kısmı giriyorum ve buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımın üstünde 2 tane var. Şimdi ipimi doladım. Geliyorum ilk başta battığım yere. Uzattım. Bakın uzatmaktan korkmayın. Uzattım. 1, 2 tane atlıyorum ve üçüncüsüne giriyorum. Bunu da uzatıyorum. Şimdi hepsini birden topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Bakın görüyorsunuz, bu ilk yaptığımız, şu üçünü ise aynı anda yaptık. Şimdi uzattım. Bakın şuradan giriyorum. Getirdim yanına. Doladım ipimi. Aynı yere tekrar giriyoruz. En son batılan yere. Uzattım. Tekrar doladım. 1, 2 tane atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Bunu da uzatıyorum. Şimdi hepsini bir topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi buradaki kriterimiz şu. Bakın buradan buraya, yani 2 ilmek atlayarak gittiğimizdeki mesafe neyse, şu uzattığımız bacakların da o kadar olması lazım. Ve en fazla uzattığımız bacağın da şu köşeye, şu köşedeki. Bunun olması lazım. Bakın tekrar gösteriyorum şimdi. İpimi uzattım. Girdim buradan. Görüyorsunuz. Buradan ilmek çıkarttım. İpimi doladım. Şimdi en son batılan yere tekrar giriyorum. İşte en çok bunu uzatıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Bir de bunu uzatıyorum. Hepsini bir topladım ve zincirle sıkıştırdım. Bakın görüyorsunuz. Son derece düzgün, salaş bir şekilde örneğimizin yarısını kuruyoruz şu anda. Diğer yarısını ne yapacağız? Onu da bunun üstüne kuracağız ve tam bir şekilde örneğimizi tamamlamış olacağız. Devam ediyorum. Uzattım. Bakın ilkinde dolamıyoruz. Girdim buraya. Bir ilmek daha çıkarttım. 2 tane oldu. Doladım. En son batılan yere tekrar girdim. Uzattım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye tekrar girdim. Uzattım. Ve hepsini bir topladım. Ve sıkıştırdım. Şimdi mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Geldik sonuncuya. Sonuncuyu tekrar birlikte yapalım. Girdim. En son batılan yere girdim. 2 tane atlayıp üçüncü zincire, yani en son sık iğnenin içine de girdim. Hepsini topladım ve sıkıştırdım. Evet. Şöyle örneğimizin yarısını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın uzatıyorum ve dönüyorum.
Aynısını tekrar yapacağız. Tığımdaki bakın ipi parmağımla stopluyorum. Şuradaki en son şöyle göstereyim. Bakın deliği görüyorsunuz. Girdim. Şimdi bunu topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi tekrardan uzattım. Şöyle tam şu noktadan bakın görüyorsunuz. Girdim, uzattım. İpimi doladım. Geldim şimdi aynı deliğin içine. Uzattım. Sıradaki deliğin içine uzattım ve hepsini bir toplayıp zincirle sıkıştırdım. Alttakinin tıpatıp aynısı görüyorsunuz. Hiçbir fark yok. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine uzattım. Girdim. En son bakın yaptığım o sıkıştırmanın içine ipimi doladım. Alttaki en son batılan yere girdim. Şimdi de sıradaki. Bakın artık saymaya uğraşmıyoruz. Sıradaki zincir boşluğunun içine giriyoruz. Uzattım. Buraya girdim. Şimdi tam altındaki yere bakın. Buraya girdim. Şimdi sıradaki zincir boşluğu. Şimdi hepsini bir topladım ve sıkıştırdım. Görüyorsunuz artık örneğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Son kez gösteriyorum. Uzattım. Bunu da uzattım. İpimi doladım. Hemen hizasında alttaki deliğe girdim. Bir daha doladım. Bir sonrakine girdim. Uzattım. Hepsini bir topladım ve zincirle sıkıştırdım. Evet, yöntemimiz bu. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldikten sonra üstte artık sık iğne kısmına geçeceğiz. Tekrardan onu göstereceğim. Ve buradan sonra artık videoyu başa alaraktan her seferinde aynı işlemi yapacağız. Yani tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Sık iğne sırasına nasıl geçeceğiz ona bakalım. Evet, geldik artık sıranın sonuna. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. En son şuradaki bakın üçünü topladığım yerdeki şu boşluğa giriyorum. Ve buraya bir sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında şu üstlerde bakın şöyle ikişer kanat alarak buradaki boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane şu çiçek gibi yıldız ne derseniz onların göbeğine bir tane. Şöyle ayırıyorum tepeden. Bakın 2 tane kanadı. 1 2 tane buraya. Bir tane zincir boşluğunu. Bakın zaten belli ediyor kendini. Üstte 2 kanat. Oraya 2 tane. Bir tane yıldızın göbeğine. 1 2 tane buraya. Bir tane yıldızın göbeğine. Şimdi alttaki ilmek sayısının aynısını ne yapmış oluyoruz? Burada da oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir sıra sık iğneyi halletmiş olacağız. Bunun üzerine 2 sıra daha gittikten sonra tekrardan örneğimize geçeceğiz. Hep aynı işlem tekrar ediyor. Şimdi hep birlikte parçalarımızı hazırlayalım. 2 parçamızı bitirdikten sonra artık yan kanadını hazırlamaya başlayacağız. Şimdi onu da göstereceğim. Gerçekten çok kolay. Trabzanla ördüğümüz için de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen yan kanadını örebileceksiniz. Boydan boya öreceğiz. Yani bu parçanın 3 kanadını yapacak şekilde. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın böyle sıra sonuna kadar geleceğiz. En son batacağımız nokta neresi? En son sık iğneyi yapacağımız nokta buradaki
2 tane örneğin kesiştiği yer. Bakın görüyorsunuz. Şuradaki son noktamız burası. Son sık iğneyi buraya yapacağız. Şimdi şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bakın burası başlangıç. 4 taneden sonra örnek, 3 sık iğne 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 örnek ve 4 tane sık iğne, 4 sıra sık iğne ve bitiriyoruz. Toplamda 6 tane örneğimizi koyuyoruz, geliyoruz. Sizin sayınız, dediğim gibi, eliniz daha da gevşektir. Sizin bu örnekleriniz daha da çok yer kaplamıştır. O zaman belki sizde 5 tane de yetebilir. Ama ben de bu şekilde 6 tane ideal oldu, tam oldu. Kendiniz ayarlamasını ona göre yapabilirsiniz diyorum. Şimdi bu parçayı hazırlıyorum ve neye geçiyoruz? Hemen yan parçaya geçiyoruz. Şimdi yan tarafını yapmaya başlıyoruz. Bunun için 10 tane zincir çekerek başlıyorum. Bakın birinci zincirimi hallettim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane zincirimi çektim. Bakın 10. zincirin şöyle çeviriyorum. Arka kanadı. Şu ilki için rahat girebilmem için küçük bir tığ aldım. Daha küçük. Bakın, arka kanadını doğrudan girdim. Bakın artı bir zincir çekmedim burada. 10 tane zincirimi çekip hemen ilkine girdim. Bu şekilde bir bakın sık iğne yapmış oldum. Artık tığımı değiştirebilirim. Şimdi bu 2 tane kanat görüyorsunuz. Bunun şu son kısmına giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Yine bundan ilmek çıkartıyorum. Tekrar. Bakın aynı işlemi 3 kez tekrarlamış oldum ve bu benim birinci trabzanım yerime geçiyor. Tığımı doladım. Geliyorum yine arka kanattan. Şimdi bir tane çıkartıyorum. İkisini çıkartıyorum. İkisini çıkartıyorum. Yani aslında bakın tekli trabzan, yani tek doluyorum ama 3 seferde çıkartıyorum. Önce tekini çıkartıyorum. Sonra ikisini çıkartıyorum. Sonra diğer ikisini çıkartıyorum. Girdim. Biri, ikisi. Bir, iki şeklinde 3 seferde çıkartıyoruz. Siz dilerseniz normal ikili trabzan da yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Dilerseniz ben uğraşırım derseniz komple sık iğne de yapabilirsiniz. Evet, son 2'deyiz artık. Ve sonuncu. Evet, görüyorsunuz 10 taneyi yaptık. Hiç gözünüze küçük gibi gelmesin. Bu çanta modeli için oldukça yeterli. Şimdi bakın hiç zincir çekmiyorum, dönüyorum. İlk trabzanın tepesi. Bakın görüyorsunuz, şöyle göstereyim. En son yaptığımız trabzan olmuş oluyor. Şu tepe.
Girdim bu tepeye. Çıkarttım ilmek. Bakın. Sık iğne yaptım. Şu sondaki kanadından giriyorum. Tekrar. Sondaki kanadından giriyorum. Tekrar. 3 tane yapıyorum. Bu benim için diğerleriyle aynı yükseklik oluyor. Şimdi sıradakinden devam ediyorum. Bu şekilde hiç karıştırmazsınız. Çünkü kenarda zincir çekerek yukarı çıktığımızda ister istemez bir zincirin yanında bir boşluk oluşuyor. Ve hata yapılıp ilk trabzana batıldığında göz arttırma yapılabiliyor. Ama bu yöntemle ilmek sayınız hiç değişmeden hep 10 tane trabzanla yukarı çıkarsınız. Şimdi en son batacağımız noktayı da göstereceğim. Bakın oldukça hızlı ilerliyor. Sadece 2 sıra yaptığımız halde bakın ne kadar fazla bir yüksekliğe sahip olduk. Sizde tavsiyem böyle ipiniz kalın oldu. Evet, göstereyim şimdi burayı. Şimdi bakın yapmış olduğumuz yandaki yapı bu. Hali hazırda bir tepesi var. Görüyorsunuz. Bu tepesine giriyoruz. Ve buraya da trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Tekrar bakın son kez gösteriyorum. Döndüm. İlk trabzanın tepesine girdim. 2. Sondaki kanada bir daha giriyorum. Sondaki kanada bir daha giriyorum. Evet. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen istediğim yüksekliğe gelene kadar örüp geleyim. Evet, şimdi örüp geldim. Bakın görüyorsunuz. Son derece hızlı bir şekilde örebildik. Buradaki kriterimiz neydi? Şu şekilde. Şöyle ölçtüğümüzde bakın şöyle döndürüyorum. Şöyle döndürüyorum ve bakın bu şekilde tam tamına 3 kenarı dolaşmış oluyorum. Kriterim bu. Ben hemen ölçeyim size de. Benimki ne kadar olmuş? Burada zaten size başka bir püf noktası daha söyleyeceğim. Bu tarz durumlarda yan örgüleri birleştirirken nereden başlarsak sıkıntı yaşamayız. Bakın toplam benimkisi 106 santim olmuş. 106 santimlik bir parça örmüşüm. Hemen ya enini de söyleyeyim size. Parçamızın eni de 6 santim. 6 santim eninde. Şimdi bu tarz birleştirmeye başlamalarda, yani diyelim ki şu iki parçayı artık birleştireceğiz. Başladığınız yerden başlayın. Yani bakın burası bitiş ya. Bitişi boşta bırakın. Başladığınız yerden eklemeye başlayın. Dolaşın, dolaşın, dolaşın. Bakın buraya geldiğinizde ola ki eksik mi geldi? İpin sonu burada olduğu için üstüne bir sıra örersiniz. Fazla mı geldi? Bir sırasını sökersiniz. O yüzden eklemeye başlarken şu bitirdiğiniz noktadan değil, örmeye ilk başladığınız yerden eklemeye başlayın ki dediğim gibi bir durum olursa sonrasında telafiniz daha kolay olsun. Tabii ki de bunun üstüne de örerek devam edilebilir. Onda bir sıkıntı yok ama en son bitişten devam etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Hani ola ki denk gelmezse diye söylüyorum. Şimdi parçalarımız hazır. Neye geçiyoruz? Hemen sapa geçiyoruz. Sap yapımını da hallettik mi artık tek bir şey kalıyor. Bütün parçalarımızı birleştirmek ve çantamızı astarlamak. Evet, bu çantamızda yapacak olduğumuz sapımız bu. Sapın bir tanesini ben yaptım. Şimdi diğerini birlikte yapacağız. 60 santimlik sap hazırlıyorum bu çanta için.
Ağız kısımlarında dikmek için pay bırakıyorum. İki tarafında da şöyle, bu sayede doğrudan bu şekilde tutturabileceğim. Şimdi bunu alalım kenara ve sapımızı örmeye başlayalım. Tekrar aynı şekilde bakın, boşluk bırakıyorum dikmek için ve sonrasında zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi tığımı doladım. Bakın, şu ilk zincirin içine giriyorum. Uzattım. Tekrar doladım. Tekrar girdim. Tekrar doladım. Tekrar girdim. Bakın 3 sefer dolamış oldum tığımı. Hepsini bir çıkartıyorum ve sonrasında sıkıştırıyorum. Şimdi tekrardan tığımı doladım. Geliyorum bu sefer. Bakın, birinciye batmıştık ya. İkinci zincire. İkinci zincirimize geliyoruz. Birinciye yapmıştık. Şimdi ikinciye yapıyoruz. Uzattım. Tekrar aynı noktaya. Yine uzattım. 2 tane oldu. Şimdi aynı noktaya tekrar giriyorum. İlk burası birazcık böyle zorlayabiliyor ama sonra çok rahat gideceksiniz. Şimdi yine hepsini bir topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi tekrar dönüyorum. İpimi doladım. Nereye gireceğim? Bakın, şöyle ayırdığımda iki fıstığın arası. Şurada zincir vardı ya. Zincirin solundaki boşluğa giriyorum. Uzattım 1. Uzattım 2. Ve uzattım 3. Şimdi hepsini bir topladım. Ve bir zincirle sıkıştırdım. Doladım. Döndüm. Şimdi bakın, yine şu fıstığın, bakın şöyle güzel bir şekilde görmenizi istiyorum. Şurada şu fıstığın arasına 1 2 ve 3. Hepsini bir topladım ve sıkıştırdım. Döndüm. Bakın, yine şu fıstığın ve bu fıstığın arası. Bakın şöyle gördüğünüzde, bakın bu şu fıstık bacaklarının tamamının bittiği yer. Şu ikisinin tam ara noktası. Ara boşluğu. 1 2 ve 3. Hepsini doladım ve sıkıştırdım. Görüyorsunuz. Bir başak. Giriyorum yine araya. Zaten tığ yolunu buluyor. Bakın, tam ara noktaya kendisi giriyor. 1 2 3 defa da çektim ve sıkıştırdım. Döndüm. Yine bakın, tam ara boşluk. Görüyorsunuz, tam şurada arada şu fıstıkla, bakın bu fıstığın tam ortası. 2 ve 3. Topladım. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 ve 3. Biraz parmakları yoruyor bu işlem. Çünkü biraz sıkı yapmaya çalıştığımız için. Girdim orta boşluğa. 1 2 ve 3.
Evet, anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde döne döne gidiyoruz. Bakın şurada daha net bir şekilde şöyle göstereyim. Bakın oldukça güzel bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde 60 santim yapıyoruz çünkü doğrudan dikeceğimiz için. Standart 70 sap gibi yaparsanız o zaman birazcık sap uzun kalacaktır. Çünkü zaten çantamız biliyorsunuz uzun dikdörtgen. Bir de sapı da çok uzun tutarsak kolunuzun altında hoş durmayacaktır. O yüzden 60 santimden daha uzun olmasını tavsiye etmem. Şimdi bunu da 60 santim olana kadar örüyorum. 60 santim olduktan sonra bütün parçalarımızı hallettiğimize göre artık tüm parçalarımızı birleştirme aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi artık bakın dediğim gibi parçamı bitirdim. Şöyle bir hatırlayalım. Başlangıçta 4 sıra sık iğne, daha sonra örneğimiz 3 sıra, örneğimiz 3 sıra, örneğimiz 3 sıra diye ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örnek koydum. Kenarlara 4'er sıra sık iğne yaptım. Şimdi taban kısmını şöyle sık iğne ile çevirmek için sadece şu alt kısmı bir sıra sık iğne gideceğim. Şöyle şu alta birleştirirken daha düzgün olması açısından. Şimdi bakın en son battığım sık iğneyi battığım yere köşe dönüşü yapacağım için bakın bir daha battım. Bir daha battım. Yani toplamda en son sık iğneye 1, 2, 3 tane batmış oldum. Şimdi önümde bakın bu sık iğne var. Geldim. Buraya bir tane battım. Sonra geldim. Buradaki sık iğneye battım. Sonra geldim. Buradaki yıldızın göbeğine battım. Şimdi şu örneğin tepesinde bakın 2 tane aldım. 2 tane ipin üzerine şimdi 2 tane yapıyorum. Geliyorum tam yıldızın göbeğine bir tane. Geliyorum yine buraya sadece 2 tanesini aldım. Bakın. Şimdi sıradaki 3 tane sık iğnem vardı bakın. Üçüne de birer tane giriyorum yan taraflarından. Şimdi geliyorum. Bakın yıldızın kesişim noktası. Şimdi buradan üstten 2 tane alıyorum. Buraya 2 tane yaptım. Bir tane yıldız göbeğine yaptım. Yine şuradan aldım tepeden 2 tane. Şöyle ilerliyoruz. Şimdi sıradaki sık iğneye, yine sıradaki sık iğneye, sıradaki sık iğneye. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde aynı yöntemle şu kısmı da hallediyorum. Köşeye kadar geliyorum. Sonrasında köşeyi de birlikte dönelim. Ondan sonra artık tüm parçalarımı ütüleyip birleştirme aşamasına geçiyorum. Evet, şimdi geldim sıra sonuna. Burada tam köşe noktasına 1, 2 zaten burada hali hazırda üçüncüsü yapılık olduğu için 2 tane yapıyorum. Ve burada artık ipimi bitiriyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben ağız kısmında şu kısımda 3,5 milimetreye geçtim şu kısmı. 3,5 milimetre ile yaptım. Genişleme oldu çünkü 4 milimle yaptığımda. Ama bunun sebebi de şu. Bakın onu da söyleyeyim. Şuradaki ilk yıldız tepesi var ya, buraya batıyoruz ya. Buraya battığım için şu araya 6 tane ilmek denk gelmiş oluyor. Aslında sebebi o. Ben o yüzden oraya batmayı ama küçük numarayla yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz hiç şuraya batmayıp buraya 2 1 2 şeklinde batarak da
kendi aynı tığ numaranıza devam edebilirsiniz. Zaten benim biliyorsunuz 4 ile örmem genelde normalde bir insanın 3,5 ile örmesi gibi neredeyse, elim sıkı olduğu için. Ama eliniz sizin de benim gibi sıkıysa o zaman benzer tığ kullanmaya gayret edebilirsiniz. Şimdi burada şu görüntü devamlılığını sağlayacağız birlikte. Bakın şuradaki kenar. Zaten bu önemli olan burada bir ilmek oluşturmak. Yoksa zaten burayı sık iğneyle dolaşacağımız için çok da önemli değil. Şimdi bunları sık iğnelerimin arasından bu iplerimi gizleyeceğim. Hemen ütülerini yapıyorum. Güzelce buharlı ütüyle basacağım. Hiç korkmayın. Kağıt ip ütüyü çok sever. Ütüyü bastığınızda örgünüz çok daha pürüzsüz, çok daha güzel bir hale gelir. Ama aynı yere defalarca bas yani iyice öldürmeyin. Kağıt ipinizi, çantanızı yıpratmayın. O kadar değil. Güzel buharlıyla şöyle basıyoruz. Bir de ben şöyle yaparım. Her zaman örgüyü tersinden ütülerim. Şu şekilde tersinden ütülerim. Neresi tersiyse, mesela şu anda burası tersi. Tersinden ütülerim. Eğer yüzünden basmam gerekiyorsa da mutlaka üzerine bir bez koyup bezin üzerinden ütülerim. Parlama yapmasın, ne olur ne olmaz diye. Aslında ben tabanlı kullanıyorum ama yine de garanti olsun diye her zaman için yüzünden basacaksam bez koyuyorum. Ama tersinden rahatlıkla ütülüyorum. Dediğim gibi buharlı ütüyle. Evet, şimdi tüm parçalarımız hazır. Bakın saplarımız, şu yan körüğümüz ve 2 tane ön parçamız. Şimdi her şeyi hazırladık. Hepsini ütüledim. Bakın görüyorsunuz, ütülediğimde ne kadar düzgün ve pürüzsüz bir hal aldı çantamız. Hemen başlayalım dilerseniz. Tığımı alıyorum. Biliyorsunuz ben bu çantayı 4 milimetre ile örmüştüm. O yüzden yine aynı şekilde 4 milimetrelik tığımı alıyorum. Evet, başlıyorum. Bakın buradaki birinci ilmeğimden girdim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Buradaki birinci ilmeğimden girdim. İpimi alttan çekiyorum. Sık iğnemi yaptım bir tane. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. İşte bu benim asıl gerçek sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi burada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu araya kaç tane denk geliyor? Bakın 2 tane denk geliyor. Şöyle koyduğumda 2 tane denk geliyor. Buradaki trabzanın göbeğinden bir tek lobdan giriyorum ve buradaki ikinci sık iğne tepesine geçtim. Yaptım sık iğnemi. Şimdi buradaki trabzanın yine bir lobundan giriyorum. Bakın bir tel çekiyorum trabzandan. Yine sıradaki sık iğneme giriyorum. Şimdi şu bir tane de şu 2 trabzanın birleşim yeri. Bakın görüyorsunuz. 2 trabzanın birleşim yerine giriyorum. Şimdi buradaki sıradaki sık iğnemin tepesine giriyorum. Aradan ipimi de bir taraftan yürütüyorum. Geldim, yine trabzandayım. Bir lobdan girdim, herhangi bir. Arkadaki sık iğnenin tepesinden girdim. Sık iğnemi yaptım. Trabzanda herhangi bir, bakın ikinci bir delikten giriyorum. Yine sıradaki şimdi tam şu eklem yeri, bakın görüyorsunuz birleşim yeri. Buradan giriyorum ve burada yine sıradaki. Tığımın başı büyük geldi. Ben burada 3,5 milimetrelik tığa geçeceğim daha rahat yapabilmek için. Şu ilmek tepelerine girerken zorlandım 3,5'la. Pardon 4 milimle. O yüzden 3,5 milimetrelik tığa geçiyorum.
Şimdi yine trabzanın bir kanadından girdim. Sıradaki sık iğnemden girdim. Trabzanın bir diğer kanadından girdim. Diğer sık iğneden girdim. Bakın ilmek tepem büyümüş. Onu hemen düzeltiyorum. Şimdi boşluktan girdim. Yine sıradaki sık iğneden girdim. Yani kastettiğim yer şurası. Bakın 2 tane tam trabzanın kesişim yeri. Bu şekilde ilerliyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıp pır etraf döneceğim. Ama şu köşeye nasıl döndüğümüzü göstermek için buraya kadar örüyorum. Buradan sonra devam edeceğiz. Evet, geldim köşeye. Şimdi burada önümde trabzan var. Yine trabzanın bir lobundan girdim. Bakın burada şöyle çevireyim. Sırada ne var? Önümde bakın böyle bir ilmek var. Şimdi bu ilmekten giriyorum. Yine burada ipler var, bakın görüyorsunuz. Onları da içinden yürüteceğim. Pardon, yanlış ipi tutmuşum. Şimdi trabzandaki ikinciden girdim. Önümdeki sıradaki ilmeğe geçtim. Şimdi 2 trabzanın birleşim yerindeyim. Ve buradaki sıradaki göze geçtim. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Evet. Bakın görüyorsunuz, çok düzgün bir şekilde birleşim sağladık. Şimdi aynı yöntemle devam ediyorum buraya. Buradan da buraya gideceğim. Bakın tekrar söylüyorum. Dediğim gibi ipimin ucu buradan fazla gelirse sökerim. Az gelirse üzerine örmeye devam ederim. Şimdi bu tarafı bir birleştireyim. Ağız kısmına geleyim. Orayı bir görelim. Ondan sonra aynı şekilde diğer parçayı da birleştireceğim. Hiçbir farkı yok. O parçayı da birleştirince çok değil, sadece bir 2 sıra kadar ağız öreceğiz bu çantaya. Daha sonra saplarımızın dikimine geçeceğiz. Evet, şimdi bakın görüyorsunuz bir sıra fazla geldi. Hemen ne yapıyorum? Bu bir sırayı söküyorum. Kastettiğim şey buydu işte. Bunu sona bıraktığınız zaman istediğiniz gibi azaltma ya da yetmeseydi de bir sıra daha ekleyebilirdik. Hiç saymakla uğraşmadım. Tabii bunu tek tek sayarak da yapabilirdim. Yani hesaplayarak da yapabilirdim. Ama gerek yok. Göz kararı örüp sonrasında gerekirse ekler, gerekirse çıkartabiliriz. Evet. Şöyle sıkıştırıyorum. Şunu kesiyorum. Ve şimdi burayı bitireceğiz artık. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Buradaki son
Bakın şöyle ortada 2 tane girmiştik. Şimdi buraya son kez giriyorum. Aynı şekilde şöyle gösteriyorum. Buradaki şu en son kenara bir tane giriyorum. Evet. İşte bu kadar. Şimdi bir tane şöyle zincirle bunu sıkıştırıyorum ve burada ipimi bitiriyorum. Şimdi aynı şekilde artık sıra diğer parçamı eklemeye geldi. Bakın şöyle koyduğumuzda şimdi de bu taraftan başlayacağım yine. Yine bakın şu yan parçayı önüme alıyorum. Görüyorsunuz şu kısmın şöyle bu tarafa doğru kıvrılmasını istiyorum. Ön taraf şöyle arkaya doğru kıvrılmış oluyor bu şekilde. Dönüklük yanlarda kalmış oluyor. O yüzden hemen bakın ilkinden başlıyorum. Yine buradaki tığımı tekrar 3,5'a alayım. Buradaki köşe noktası. Evet. Girdim. İlk noktada ne yapıyorduk? Aynı yere tekrardan giriyorduk. Burayı ilk gerçek sık iğnemizi bu şekilde yapmış oluyorduk. Sonrasında şimdi trabzanın gövdesinden bir lop alıyordum. Bakın bunun altına girdim. Yine aynı şekilde bir gövdesinden bir tane. Bakın şöyle sıradaki sık iğnenin altına girdim. Şimdi ek yerine bir tane ve yine sıradaki sık iğnenin altı. Bakın bu şekilde yine aynı yöntemle sırayla birleştirmeye başladım. Yine pretraf dönüp geliyorum. Ağız kısmının sık iğne kısmına geçiyoruz. Evet, şimdi geldim. Artık bakın iki tarafını da güzelce ekledik. Şöyle yan tarafı. Bakın tek lop aldığımız için herhangi bir şekilde delik görüntüsü oluşmadı şu kenarlarımızda. Şimdi tekrardan şöyle 3,5 milimetrelik tığımla ben yoluma devam ediyorum. En son bakın ağız ağza birleştirdim ve o en son battığım o ilk trabzanın tepesine tekrardan giriyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen geldim yanındakine, geldim yanındakine, şu trabzanların dip kısmı olduğu için batması biraz zor oluyor. Ama çok sıkmıyorum. Hani 4 milim ayarında örmeye çalışıyorum. Şunu keselim artık fazlalığını. Evet. Şimdi bakın. Şu ilk batmış olduğum yere burada geliyorum. Tekrardan batıyorum. Buraya geliyorum. Burada yine ilk batılan yer. Şöyle bir bakayım. Evet, burası. Buraya da tekrar batıyorum. Şimdi görüyorsunuz önümde artık şu ikinci sık iğne sırası, şu üçüncü sık iğne sırası, bu da dördüncü sık iğne sırası. Şimdi
4 tane sık iğnenin tepesini yaptım. Geldim nereye? Bakın görüyorsunuz. Örnek kısmına. Şimdi örnek kısmında yine aynı şekilde bakın şurada sadece üstte 2 kanat kısmına girdim. Bir tane yıldız tepesine girdim. Yine şöyle bakın üstten 2 kanat aldım. 1 2 tane girdim. Geldim burada artık batmıyorum. Fıstık tepesine direkt sık iğne sırasına geçtim. 1 2 3 tane sık iğnem vardı biliyorsunuz burada. Yani 3 sıra. Onların üstüne battım. Yine geldim bakın buraya yıldızın tepesine. Yani pardon yıldızın bacağı artık burası. 2 taneyi yaptım. Bir tane yıldızın göbeğine yaptım. Şimdi yine 2 tane bacağına yaptım. Bakın buradaki yıldız göbeğini atlıyorum. Doğrudan nereye geçiyorum? Sık iğnelere. Şimdi 3 tane sık iğnenin tepesini yaptım. Bu şekilde şu sıra sonuna kadar gelelim. Yine şuradan şuraya nasıl geçeceğiz? Orayı da göstereyim tekrardan. Ondan sonra pır etraf 2 sıra olacak şekilde çantamızın ağzını dolaşacağız. Evet geldim kenar kısmına. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğnenin tepesine yaptım. 4. sık iğne en son battığımız yer. Yine tekrar buraya da bir tane yaptım ve geçiyorum şimdi yan tarafa. Yine aynı şekilde bakın bu iplerimi yürüterek gideceğim. En son batılan yere yani buradaki ilk trabzanın tepesine girdim. Sonra ikinci trabzanın tepesi. Sonra üçüncü trabzanın tepesi. Bakın aynen bu şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz. 4, 5 bütün trabzanların tepesine geldim. En son trabzanımız bakın burada. Bunun tepesine de yapacağım. Sonra geleceğim. Burada ilk batılan nokta bakın burası. Tekrar bunun tepesinden devam edeceğim. Yani burada da 1, 2, 3, 4 tane olacak şekilde devam edeceğim. Buraları zaten gösterdim. Aynısını yapıyoruz. Çantamızı şimdi bir tur dolaşıp gelelim. Sonrasında bir tur daha gideceğiz. İkinci sıraya çıkacağız hep birlikte. 2 tur ağzını kapattıktan sonra da dediğim gibi saplarımızın dikim aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi geldim yine aynı bakın başladığım noktaya. 1, 2, 3 kenarda 4 tane sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. 3 tanesini yaptım. Dördüncüsü bakın şurada tam en son birleşim yerinde. Buraya da dördüncüsünü yapıyorum. Ve bakın ipimi uzatıyorum. Şu ilk yapmış olduğum sık iğne. Bunun arkadan giriyorum. İpimi çekiyorum. Bakın arkaya. Sonrasında tutuyorum. İpin uzantısından bakın girip arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Sıkıştırdım ve ipim koptu. Görüyorsunuz. İşte bu ipinizin yumuşak olduğunu gösteriyor. Bu iple rahat örülüyor. Yumuşak olduğu için. Evet son sık iğneyi tekrar yaptım. Bakın buraları kesebilirim. Baştan alabilirim ama yapmıyorum. Sonuçta bu tarz aksiliklerle hepimiz karşılaşabiliriz. Ne yapıyoruz? Siz de bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Geçirdim tekrardan. Çekiyorum ilmeğimi yukarıya. Bu şekilde sık iğnemi yapıp çıkıyorum. Sıradaki ilmek burada. Sıradaki bakın artık işim çok kolay. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Zaten bu sırayı da dolaştık mı tamamdır, bitiyor.
Bakın herhangi bir şekilde fazlalık yok, kasma yok. Şöyle el ütüsüyle elimizle güzelce şu örgümüzün ağız kısmını düzenliyoruz. Şöyle tümseklikler, çukurluklar olmasın. Daha sonra tekrardan bu ağız kısmına ütü basacağız. Onu söyleyeyim. Daha düzgün, pürüzsüz bir hale gelmiş olacak bu şekilde. Evet, çantamızı görüyorsunuz. Artık bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Hatırlarsanız demiştim size, önce astarını dikeceğiz, ondan sonra saplarımızı dikeceğiz diye. Daha rahat olsun diyerekten yaptım ben bunu. Bu şekilde bakın kolaylıkla dikebiliyorsunuz zaten. Hemen bir sık iğneyi bırakıp alttaki 2 sıra dolaşmıştık ya. Alttaki sık iğneden astarımı elimle güzelce diktim. Şöyle göstereyim hemen astarını da. Çift cepli. Astar videomu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Videonun ismi, biliyorsunuz bir ismi oluyor her videonun. Videonun adının sonunda daha fazla yazıyor. O daha fazla kısmına girdiğinizde açıklamalar bölümü açılacaktır. Siz de rahatlıkla oradan benim paylaştığım linklere ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın, bu bildiğimiz normal metre halinde satılan kurdelelerden. Böyle dokunmuş hazır kurdelelerden. Onu ne yapıyorum? Hemen şimdi onu göstereceğim size. Şu şekilde bakın, sıralarımız, direklerimiz vardı hatırlarsanız. Şu birinci direk en yandaki zaten. İkinci direkte indim aşağıya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. örneğe şuradan kalın bir tığ ile, böyle 6,5 milimetrelik tığ vardı. Kurdeleyi şöyle geçirdim buradan ve klasik normal ayakkabı düğümler gibi, hani ayakkabı bağcığı bağlar gibi normal bakın kurdelemi yaptım. Aynı yapmak istediğim çantadaki gibi onu da eklemiş oldum. Şimdi sapın 3 tarafını ben sizler için öncesinde diktim. Görüyorsunuz, bu tarafı diktim. Bu tarafında birini diktim. Şimdi bunu birlikte dikeceğiz. Nasıl diktiğimizi göstereceğim ve birlikte ağız çıt çıtlarını hazırlayacağız. Ağız çıt çıtlarını da hazırlayıp çantamızda buluşturduktan sonra artık çantamız tamamen bitmiş olacak. Gerçekten çok hızlı örebileceğiniz, çok kolay, inanılmaz böyle örmesi de bir o kadar zevkli bir çanta yaptık sizlerle. Bu çantayı örerken hiç sıkılmıyorsunuz. Çünkü şu örneklerimizden dolayı ön parça çok hızlı örülüyor. Yanlarımız trabzan olduğu için yine çok hızlı örülüyor. Gerçekten büyük ve kullanışlı bir çanta elde edebiliyorsunuz bu sayede. Bakar mısınız, çok tatlı olmadım? Yani şu kurdele inanılmaz bir tatlılık kattı diyebiliriz. Şimdi gelelim sapımızı nasıl dikiyoruz. Bunun için öncelikle kalın bir iğne alıyorum. Şimdi ipimizi iğnemize takıyoruz. Şu şekilde güzelce önce ne yapıyorum? Düzeltiyorum. Buruk olmaması için. Ve geliyorum buraya. Şimdi gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmıştık. Ortada 2 tanesini bırakıyorum. Yani buradan ikinci, buradan ikinci olan örneğimizin tam şurada bakın, yıldızın orta göbek noktası var. Buradan şöyle giriyorum. Burada astarı delmemeye dikkat edin. Çünkü astarı tam bağladığımız nokta burası. Giriyorum şöyle alttan, ipimi çekiyorum. Bakın bunu burada bırakmıyorum. Bunu da üste, örgünün üstüne getiriyorum. Sonrasında şöyle arka ortadan giriyorum. Tekrardan aynı noktadan. Yine arka ortadan giriyorum. Tekrar aynı noktadan. Tekrar giriyorum. Tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Şimdi burada bir yandaki, şuradaki hemen sık iğneden çıkıyorum. Çünkü şöyle bir tutturacağım bunun havada kalmaması için. Buradaki şu yan kanattan giriyorum. Ve tekrar aynı yerden arkaya çıkıyorum. Bunu buraya bir tutturmuş oldum bu şekilde. Şimdi alttan geçiyorum.
Diğer taraftan da çıkıyorum. Yine aynı şekilde buradan da bu örgümü tutturuyorum buraya. Sonrasında tekrar arkadan girdim. Siz benim kadar cimrilik yapmayın. İplerinizi daha uzun bırakırsanız siz daha rahat dikersiniz. Evet. Bakın bu şekilde buraya tutturmuş olduk. Şimdi artık geliyorum. Şimdi burada iğnemi değiştireyim. Bu iğnem çok kalın. Diğer iğneme geçiyorum. Şöyle altlarından sık iğnelerimin arasından artık bu ipimi yürüteceğim ve gizleyeceğim. Evet. İşte bu kadar. Artık sapımız da hazır. Çok güzel oldu. Ne kaldı geriye? Çıt çıtlarımız kaldı. Siz çıt çıtlarınızı dilerseniz dikme takabilirsiniz. Ama ben örgüden şimdi aparat hazırlayacağım. Örgüden yapmayı düşünüyorum. Bu çantamın çıt çıt kısmını. Hemen dilerseniz başlayalım örmeye. Şimdi dikmek için kullanacağımdan şöyle biraz pay bırakıyorum. Ve 3,5 milimetrelik tığ alıyorum burada. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. Bir tane de fazladan yükseklik için çekiyorum ve dönüyorum. Hemen şu arkadaki tepeciklere giriyorum. Bu şekilde kare parçalar hazırlayacağım. Sık iğneden git gel git gel. Başka hiçbir şey yapmıyoruz burada. Evet. 7 tane oldu. Şu şekilde ipim dolaşmış, bir açayım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen ilk tepeden başlayarak tekrardan 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Evet. Bu 7'yi de yaptım. Yine zincir çekip dönüyorum. Bu şekilde git gel kare olana kadar devam edeceğim. Evet, ben parçamı bitirdim. Bakın bu şekilde 6 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi bunun sonuna hiçbir şekilde düğüm atmıyorum. Şu şekilde kestim.
hemen yine bakın şu sık iğnelerin arasından ilerliyorum. Evet. Köşede düğüm görüntüsü istemedim. Evet, şimdi bu şekilde dilerseniz burada bir penseden de yardım alabilirsiniz. Çünkü ip kaygan bir ip olmadığı için biraz zor olabiliyor. Evet, artık bunu da kestim. Şimdi birinci aparatımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi aynısından ben bir tane daha yapacağım ve daha sonra hemen çıt çıtımızı takacağız. Ben burada şöyle antik çıt çıt kullanmak istiyorum bu çantada. Şöyle şu şekilde çıt çıtımızı geçireceğiz. Dilerseniz şöyle diklemesine de geçirebilirsiniz. Tam orta noktaya. Arkasını şimdi metallerini takıp kıstıracağım. Aynısını bunun için de yapıyorum. Geliyorum ve çantanın ağzına nasıl tutturacağız hemen onu göstereceğim. Evet, bakın şimdi şu şekilde kıstırdım. Ve bunu birlikte dikeceğiz. Tam şu ağız kısmına getiriyoruz bunu. Şöyle iki taraftan eşit olacak şekilde yapacağız. Hemen şöyle bir sayıyorum. Evet. 22, 7 tane de bunda var, 15. Yani buradan bir şöyle iyi gelecek. Yine şuradan da bakalım. Yani aslında saymasanız da olur. Şu ortadaki direğin tam hizasına denk getirmemiz gerekiyor. Şimdi buradan giriyorum. Şöyle hemen bir sonrakinden geçiyorum. Yine buradaki bir sonrakinden. Buradaki bir sonraki, bakın sırayla şöyle ilmeklerin içinden ilerliyorum. Şimdi bir sonrakinden geçiyorum ve buradaki noktadan tekrar girerek tam terse gidiyorum bu sefer de. Yani iki tur geçmiş oluyorum. Hem sağlam olması açısından hem de görüntünün daha düzgün olması açısından. Sıra sıra zaten sık iğneleri takip ediyoruz. Şimdi yine bir yandakinden çıkıyorum burada da. Ve buradan tekrardan giriyorum. Şimdi artık yatayda sık iğnelerimin arasından ilerliyorum.
görüyorsunuz bu şekilde ağız kısmının çıt çıtını takmış olduk. Tam şöyle ağzı ne kadar düzgün bir şekilde duruyor görüyorsunuz bu yöntemle. Şimdi diğer tarafında ben takayım. Ondan sonra artık finalde görüşelim. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten boyuyla, posuyla, her şeyiyle, sabıyla hem çok maliyeti düşük hem çok hızlı ilerleyen, inanılmaz kolay ama bir o kadar da harika şık bir çanta. Yani çok sevdim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Bakın görüyorsunuz çıt çıtlarımızı diktik. Ceplerimiz. Çantanın tabanı çok derin olduğu için böyle kolay ulaşabileceğiniz eşyaların daha çantanın ağzına daha yakın bir yerde olmasını tercih ettim. Oldukça geniş iç hacimli. Yani astar da şahane oldu. Gerçekten son derece kullanışlı. Herkese yakışabilecek, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir model oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle buraya kadar bu çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz etkileşimlerin artması bizim için çok kıymetli. Videolarımız böylece daha çok kişinin önüne çıkabiliyor. Daha çok kişiyle buluşabiliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.